Kaplumbağa terbiyecisi Osman Hamdi Bey'in bir tablosu. Osman Hamdi Bey, Osmanlı döneminde yaşadı. O, önemli bir ressam, arkeolog ve müzeciydi. Tablonun iki versiyonu var. Bunları 1906 ve 1907 yıllarında yaptı. Tablonun ilk adı Kaplumbağalar ve Adam ama meşhur adı Kaplumbağa Terbiyecisi. Her iki tabloda da bir adam ve kaplumbağalar var. Bu sakallı adamın üzerinde kırmızı bir elbise var. Başında renkli bir başlık var. Adamın elleri arkada. Elinde bir ney tutuyor. Burası çok eski bir oda. Bursa'da Yeşil Camii'nin üst katındaki oda. Duvarlarda mavi çiniler var. Adamın yanında kaplumbağalar var. Kaplumbağalar yerdeki yaprakları yiyor. Birinci tabloda 5 kaplumbağa, ikinci tabloda 6 kaplumbağa var. Burada pencerenin önü boş ama burada pencerenin önünde yeşil beyaz bir testi var. Ayrıca pencerenin sağ üst köşesinde bir hat eseri var. Birinci tabloda çiniler açık mavi, ikinci tabloda koyu mavi. Burada kırmızı tuğlalar var. Bu en değerli Türk resimlerinden biri. Yaklaşık 4 milyon dolar. Bu eseri İstanbul'da Pera Müzesi'nde görebilirsiniz. Kaplumbağa terbiyecisi Osman Hamdi Bey'in ünlü bir tablosudur. Osman Hamdi Bey, Osmanlı döneminde yaşamış, önemli bir ressam, arkeolog ve müzecidir. Tablonun birinci versiyonunu 1906'da, ikinci versiyonunu ise 1907 yılında yapar. Tablonun ilk adı Kaplumbağalar ve Adam ve Fransızcası Kaplumbağalı Adam olsa da herkes onu kaplumbağa terbiyecisi olarak bilir. Tabloda sakallı bir adam ve kaplumbağalar var. Adamın üzerinde uzun kırmızı bir elbise ve başında geleneksel bir başlık görüyoruz. Arkasında birleştirdiği ellerinde bir ney tutuyor. Omzunda küçük bir davul asılı. Bu adam Bursa'da Yeşil Camii'nin üst katındaki odada pencerenin önünde duruyor ve yerdeki kaplumbağalara bakıyor. Odanın duvarları mavi çinilerle kaplı. Birinci tablodaki çiniler açık mavi, diğerindekiler ise koyu mavi. Kaplumbağalar yerdeki yaprakları yiyorlar. Birinci tabloda 5, ikinci tabloda ise 6 kaplumbağa bulunuyor. Birinci versiyonda pencerenin önünde hiçbir şey yok. Sağ üst köşede kırmızı tuğlalar dikkat çekiyor. İkinci tabloda ise pencerenin önüne yeşil beyaz bir testi eklenmiş. Ayrıca pencerenin sağ üst köşesinde bir hat eseri var. Şu an bu tablo İstanbul'daki Pera Müzesi'nde sergileniyor. En pahalı Türk tablolarından biri olan bu eseri yaklaşık 4 milyon dolara almışlar. Kaplumbağa terbiyecisi Osmanlı döneminde yaşamış önemli bir ressam, arkeolog ve müzeci olan Osman Hamdi Bey'in en tanınmış eserlerindendir. Sanatçı bu kompozisyonu 1906 ve 1907 yıllarında birbirine çok benzeyen iki tablo olarak resmetmiştir. İlk olarak Kaplumbağalar ve Adam ismiyle anılan ve Paris'te Kaplumbağalı Adam adıyla sergilenen tablo, zamanla Kaplumbağa Terbiyecisi adıyla ün kazanmıştır. Tablodaki kırmızı elbiseli adam, eserlerine modellik etmeyi seven Osman Hamdi Bey'in ta kendisidir. Ellerini arkasında birleştirmekte ve bir ney tutmaktadır. Başında Yemenilerle sarılmış bir başlık bulunmaktadır. Sırtında küçük bir davul olan nakkare veya kudüm asılıdır. Ona bağlı olan mızrap ise boynundan aşağı sarkmaktadır. Bazı sanat tarihçilerine göre sırtındaki bu nesne dervişler ve dilenciler tarafından kullanılan keşküldür. Hafif öne doğru eğilen terbiyeci,
yüzündeki yorgun ifadeyle kaplumbağaları seyretmektedir. Tablodaki mekan, Bursa'daki Yeşil Camii'nin üst katındaki odadır. Duvarlardaki sıva ve çinilerin yer yer döküldüğü görülmektedir. Işık kaynağı adamın önündeki alçak penceredir. İlk tablodaki kemerli pencerenin önünde hiçbir şey yokken, ikinci tablodaki dikdörtgen şeklindeki pencerenin önüne bir testi eklenmiştir. Pencerelerin üzerindeki alınlıklarda Arapça "kalplerin şifası sevgiliyle buluşmaktır" ifadesi yazılıdır. Birinci versiyondaki Çiniler için açık mavi tonlar, ikinci versiyondakiler için ise daha koyu mavi tonlar tercih edilmiştir. Bu tabloda 5 kaplumbağa, bu tabloda ise 6 kaplumbağa yerdeki otları yemekle meşgul görünmektedir. Ayrıca bu versiyonda pencerenin sağ üst köşesinde bir hat eseri yer almaktadır. Türkiye'nin en pahalı tablolarından biri olan bu eser, İstanbul Pera Müzesi'nde sergilenmektedir.